Türkiye'de gençlerin %81'i tiyatroya ya da konsere, %43'ü de sinemaya gitmiyormuş. %55 ise kitap almıyormuş. Yani insanlar okumalı. Kafanı işletmek istiyorsan okuyacaksın. Ya bu gençler hiç mi bir şey okumuyor derken bir de duyduk ki Wattpad'de Entered hikayeler bile milyonlarca kez okunuyor, kitabı basılıyor, filmleri çekiliyormuş. Ulan altı üstü birkaç tane Blue Çağ velediyiz. Neyin aşkına abartıyorsunuz bu kadar? İmza günlerinde ortalık şu hale geliyormuş. Orada gitti dediklerinde oturup eylem yaptık, ağladık. Evet. Kadın gitti bayılmış, ağzı, burnu kanayanlar, kırılanlar olmuş. Erkekler ve 25 yaş üstü kadınlar için açıklayalım. Kitapçıların orta raflarında manken bir kızla oğlanın kafa tokuşturdukları adı Alnımın Yazısı, Şah-ı Merdan, Yakışıklı Odunum, Mafyanın Metresi, Belalı Yarim ya da Kıskanç Aga filan olan kitapları görmüşsünüzdür. Yırtık dondan çıkar gibi bunlar nereden çıktı diye düşünüyorsunuz ya. İşte hepsi Wattpad'den çıktı. Wattpad online bir kütüphane. Aylık kullanıcı sayısı 55 milyonun üzerinde. Tüm dünyadan yazarlar hikayelerini bölüm bölüm paylaşıp bedavaya okuyucuya sunuyor. Ne güzel değil mi? Değil. Her muhteşem fikir gibi iyi başlıyor. Ta ki hayatın şepeşillesini daha lise yıllarında yemiş ergenler mekanı Fatih Terim gibi basana kadar. Ben sensiz olamam, bunu bilirsin. Aşkın kitabını kabullenirsin. Sus be dertli liseli, bizi de ağlatacaksın. Türkiye'de 100.000 baskı yapan bir kitap çok satanlara girerken Wattpad'de hikayeler 20 milyon okunmayı aşıyor. Çılgınlık öyle bir boyutta ki Büşra Küçük diye bir kız Kötü Çocuk adında edebi değeri yerlerde bir hikaye yayınlayıp kapağında Brezilyalı blogger Vini Uihara'nın fotoğrafını kullanıyor. Bu tıfıl Vini Türkiye'de öyle bir fenomen haline geliyor ki bir kot markası fotoğraf çekimi için Türkiye'ye getirip hayranlarıyla buluşturuyor. Biz salonda oturup darbe, insan hakları, tutuklu gazeteciler, tecavüz, gizli ekonomik kriz gibi şeyler konuşurken misafire çıkıp bir hay demeyen ergenlerin odalarındaki gündem meğerse buymuş. Evladım midil olunmaz. Tabii olunmaz. Sana ne yapar ne olacak? Wattpad'in içinde romantik, aksiyon ve genç kurgu gibi 22 kategori var. Anlamadığımız fantastik diye bir kategori zaten varken vampir ve kurt adam diye iki ayrı kategori daha niye var? Genç kızlar bunları fantastik değil, gerçek karakterler olarak görüyor olabilirler mi? Olmasalar keşke. Sırada inanılması zor bir olayın haberi var. Vampirleri biz sadece filmlerden bilirdik ama gerçeğinin de olduğu ortaya çıktı, hem de Türkiye'de. Dünya tıp literatürüne geçen ilk vampir Denizli'de yaşıyor. Popüler konularsa kabaca şöyle. Okula yeni gelen kız okulun belalısına başta düşman sonra aşık olur. Ne kadar enteresan. İstanbul'da okumuş modern kız Berdel'le Mardin'e gelin gider. Kocasının yapmadığı itlik köpeklik kalmaz ama sonunda köpek gibi aşık olan da yine kocasıdır. Ya! Gel burayı terk et kardeşim. Fakir kız zengin ve psikopat iş adamının yanında işe başlayıp onun seks kölesi olur. Adam masum kıza aşık olur. Evlenirler, 3 çocukları 2 su kaplumbağaları olur. Vay anasını sayın seyirciler, vay. Mafyalar kız kaçırır, vampir yiğidolar Kütahyalı kızların kanını emiklemek ister, kurt adamlar Hemşin yaylalarında horon teper, şehre bir film gelir, Afyon Louisiana ile kardeş şehir olur, hadi gülümse. Olamaz mı? Olabilir. Bir kere herkes çok güzel, herkes çok yakışıklı. Galiba olaylar ataları İskandinav olan Türkler arasında geçiyor. Adamların isimleri Demirbükey, Toprak Karahanlıgil, Aslan Arslanoğlu gibi güç ve zenginlik çağrıştırırken kızlarınki de Ezra, Buklem, Suade gibi farklı olma telaşıyla eşeğin gözüne sabun kaçırıyor. Kitaplar çok pahalı, mecbur bunları okuyor garibanlar diye düşünüyorduk ki gençlerin Wattpad'de okudukları telefonları görünce düşünmemeye karar verdik. Vay 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 vay. Aslına bakarsanız gençlerin şöyle olmasındansa bir şeyler okuması daha iyi. Videoya çeken babama mı gösterdim?
Bu yüzden Wattpad'de iyi hikayeler bulabiliyorlarsa tabii ki okusunlar. Sıkıntımız tam olarak burada başlıyor. 14 yaşındaki kız artı 18 içerik giriyor. Bir erkeğin elini bile tutmamış kızların anlattıkları toplumun cinselliğe nasıl hastalıklı bir yerden baktığının da göstergesi. Bu hikayelerde kadınlar zorla erkeklere satılıyor, evlendiriliyor, tecavüze uğruyor, tecavüzcüsüyle evleniyor, dayak yiyor, aşağılanıyor, aşkı için hep susuyor, saygıda kusur etmiyor ve nihayet hödük herif pişman olup bu kadını seviyor. Sağ olsun. Daha da kötüsü ensest ilişki güzellemesi yapan kitaplar. Aşk yaşayan iki kardeş ve aralarında cinsellik var. Babasıyla, bir kızın babasıyla olan ilişkisi. Yani akla hayale gelmeyecek iğrençlikler, sapıklıklar. Çocuklar sırf okuyucu kazanma peşindeler, popüler olma peşindeler. Bir genç kızın kadınları böyle görmesinin suçlusu online bir kütüphane yaratmış Wattpad ya da orayı bu gibi saçmalıklarla dolduran kızlarımız değil tabii ki. Çünkü bu gençler yazdıklarının ne kadar travmatik şeyler olduğunu anlayacak yaşta değiller. Neyi meşrulaştırdıklarını bile bilmiyorlar. Suçlu onları bu hale getiren hastalıklı toplumlar, etkisiz kanunlar, reyting kaygısındaki diziler, seks satardan çok porno satar politikasıyla üretilmiş müzik videoları, kitaplar, sinema filmleri. Kısacası popüler kültür. Genç hanımefendiler bu sözlerimizi iyi dinleyin. Babanız da dahil hiçbir erkeğin bedeninizin üzerinde hakkı yok. Lütfen sen benimsin, sadece bana aitsin diye replikler atan kro erkeklerin değil, özgür, özgüvenli birer kadın olmanın hayallerini kurun. Madem okumayı bu kadar çok seviyorsunuz, lütfen başucu kitaplarınızı iyi seçin. Sonra o başı vuracak yer ararsınız. İyi günler.